Herkese yeniden merhaba. Ben Kader. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarlada pancar topluyorum. Birazdan çorbasını yapacağım ve videosunu çekebilirsem çekeceğim. Şimdi bu pancarları ben biraz topladım. Biraz da bezelye topladım. Biraz daha toplayıp eve geçeceğim ve videoyu çekmeye başlayacağım. Tarladan da şöyle bir görüntü alayım dedim. Pancarlar çok taze, çıtır çıtır. Bakın. Burada da küçükleri var. O zaman hemen videoya geçelim. Pancar için sobanın üzerine tencereyi su aldım. Onun kaynamasını bekliyorum. Bir taraftan da pancarları yıkadım. İlk olarak pancarları yıkadım. Güzelce suyunu süzgeçte geçirdikten sonra doğramaya başlıyorum. Elimin içine elime sığacak kadar pancarı alıp bu şekilde tahtanın üzerinde küçük küçük doğramaya başlıyorum. Burada küçük küçük doğramanız önemli. Çorbanın içerisinde böyle büyük parçalar bazen rahatsız edebiliyor. Tencereye bolca su alıp kaynatmıştık. Şimdi doğradığım pancarları da suyun içine alıyorum. Böyle pancarın kokusu çıkana kadar, rengi biraz kırılana kadar kaynatıyoruz. Buzluktan haşlanmış barbunya çıkarttım. Barbunya veya kuru fasulye de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı kadar fasulyeyi de kaynayan pancarın içerisine ekliyorum. Dolapta bu şekilde yine saklamış olduğum süt mısır var. Bunu da en son ekleyeceğim. Bir kenarda dursun. Şimdi çorbanın tekrar kaynamasını bekliyorum. Çorba tekrar kaynadı. İçinde fasulyeler de var ama onlar altta olduğu için gözükmüyor. Çorbaya 1 yemek kaşığından birazcık az tuz ekledim. Şimdi çorbaya en önemli şeyi ekliyorum. Mısır unu veya böyle mısırın biraz daha kalın hali olan çekilmiş mısırı da koyabilirsiniz. Yani 3-4 yemek kaşığı kadar koymanız yeterli olacaktır. Bu şekilde biraz daha çorbamızı pişireceğiz. Çünkü mısır unu veya mısır çekinte derler bizim orada. Onları ekledikten sonra çorbaya bir kıvam verecek. O kıvamı ve rengi verene kadar çorbamızı pişiriyoruz. Burada artık ben mısırları da ekliyorum. Mısırlarım zaten süt mısır olduğu için çok çabuk pişer. Mısır unu ile beraber de mısırlarınızı ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çorba yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Zaten eklediğiniz o çekilmiş mısırın kokusu da çorbaya geçtiği zaman çok güzel bir koku alacaksınız. İlk defa yapacaksanız bu çorbayı gerçekten acele edin. Denemek için gerçekten acele edin. Çok güzel bir çorba. Bakın burada ben çorbanın en son kısmında un halindeki yani mısır ununu ekliyorum. Çünkü ben sadece çekilmiş mısır kullanmak istemedim. Biraz da mısır unu eklemek istedim.
Mısırın tabii Karadeniz'de birçok hali var. Un hali var, küçük çekilmiş hali var. İşte çorbalık ayrılan çekinti dediğimiz bir hali var. O yüzden Karadenizliler zaten bunu anlayacaktır ama belki bilmeyen diğer bölgedeki izleyenler için ve özellikle vurguladım. Mısır unu sadece mısır unu kullanarak da yapabilirsiniz. Mısır ununu çorba kaynadığında kıvam vermek için ekleyip daha sonra sosunu ilave edebilirsiniz. Mısır ununu ne kadar eklemeniz gerektiğini çorbanın sululuğundan anlayabilirsiniz. Çorba çok suluysa mısır unu ekleyip karıştırmaya devam edebilirsiniz. İstediğiniz kıvama gelene kadar mısır ununu kaşıkla yavaş yavaş eklerseniz çorbanın kıvamı çok güzel olacaktır. Pancar çorbasının en güzel, en iyi tat veren şey de en son piştikten sonra tereyağıyla beraber pul biber ekliyoruz. Bu çok güzel bir tat veriyor. Çok güzel bir koku veriyor. Siz isterseniz tüm tencereye katmayabilirsiniz. Tabağınıza da çorbayı koyduktan sonra üzerine gezdirerek servis yapabilirsiniz. Ben burada hafif yemek kıvamına yakın bir çorba yaptım. Yani birazcık koyu bir çorba yaptım. Zaten içinde mısır ve barbunya da olduğu için bu kıvam çok güzel oluyor. Daha sulu da yapabilirsiniz. Artık nasıl seviyorsanız ama ilk defa deniyorsanız biraz koyu yapmanızı tavsiye ederim. Bakın sosunu da üzerine döktükten sonra çok güzel bir, gerçekten rengarenk bir çorba. Çok güzel, çok seviyoruz biz bu çorbayı. Zaten herhalde Karadeniz'de pancar çorbasını sevmeyen de yoktur diye düşünüyorum. Tabii vardır illaki ama pancar çorbasının yeri gerçekten ayrı. Hatta Instagram sayfasından bana bunu sormuşlardı. İşte başka yörelerden gören arkadaşlarım, "Aa ne güzel, nasıl bir şey" falan diye çok merak etmişlerdi. Hem böylece tarifinde paylaşmış oldum. Çok mutlu oldum bu tarifi paylaştığım için. Videonun yavaş yavaş da sonuna gelmek üzereyim. Bu arada beni diğer hesabımdan, Instagram'dan Kader Vesaire olarak bulup takip edebilirsiniz. Orada da böyle yemek videoları, reelsler veya günlük şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Servis yaptıktan sonra size birazcık da, madem Karadeniz yöresine ait bir çorba yaptım, biraz da Karadeniz manzarası göstereyim dedim. Sonunu beklerseniz size güzel bir sunum yaptım. Eğer Karadeniz'e yolunuz düşerse bunu her lokantada bulabilirsiniz. Tabii lokantalarda biraz daha farklı ya da böyle daha değişik şekilleriyle de karşılaşabilirsiniz. Biz bu videoyu izlemiştik ama farklı bir pancar çorbasıydı falan diye düşünmeyin. Blender'dan geçirilip de yapılanları da var. Yanına mısır ekmeğiyle servis edilip pul biberle verilenleri de var. Hatta bambaşka bir tarif görmüştüm. Yine Karadeniz yöresine ait değil ama pancarla yaptılar. Pancarı güzelce blenderdan geçirdikten sonra içine barbunya mısır ekleyip o şekilde çorba yapmışlardı ama içinde mısır unu yoktu. O yüzden tadının çok benzediğini düşünmüyorum. O bambaşka bir yere ait bir yemekti, pancar yemeğiydi. İşte söylediğim sunumda buydu. Pencerenin önüne geldim ve size birazcık köy manzarası göstermek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, yararlı bulmuşsunuzdur ve bu tarifi denersiniz. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarif videosunda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.